Merhaba. Ben ne yapıyorum? Şöyle unum yanımda. Biraz salçamız var, suyum var, tuzum var ve ince köftelik bulgurumu ıslattım. Vallahi bunun yarısı kadardı. Nurhan çok mu az dedim. Yo çok az değil dedi. O dolu olur dedi. Soğuk suyla ıslattım. Soğuk suyla her tarafı ıslanacak şekilde birazcık da yarım santimde üstüne çıkacak bulgurun. Bakın. Bu harika olur. 5 dakikada yoğuramam diyenler bile yoğurur. Nurhan arkaya gitti Berk'le. Onlar arkada. Ben gidemiyorum. Elim ağrıyor. İlk gün heveslikle bir yaptım. 2 gündür de elim ağrıyor. Yani garip bir şekilde iğne gibi elime bir şey batıyor. Bulgurumu ısladım. 1 ton bulgur oldu. 2 su bardağı su yapsam 5 kişilik aileye yeter. 2 su bardağı bulgur. 2 kişilikseniz 1 bardak bulgur dünya olur. Çünkü bulgurumuz böyle dümdüz olsun. Soğuk suyu dökün. Tam bulgur kapandığı an biraz fazladan yarım santim üste çıksın. Aha, bulgurumuz hazır. Şöyle tuzumu atayım. Ne yapacağım? Kemik haşladık, öyle kaldı suyu. Etini biraz yedim. Diğer eti duruyor içinde. Salçayı sonra alayım. Artık ben hemen ununu koyacağım. 1 2 3 4 5 kaşık un koydum. Şöyle kaşığın ucuyla salça koydum. Biz salçasız olmaz, yoğuramayız. Ben bir de tepsimi getireyim. Hemen dökmeye başlamam gerek. Buzlu suyumu da koydum. Anam bir sıcak. Başım ağrıdı üstünüzden uzak. Bir ağrı kesici içmek zorunda kaldım. Şöyle suyumu koyayım da bazen bilgisayarın üstüne dökülüyor. Herhalde bilgisayarımız dökmüş. Şöyle bismillah deyip elimizi şöyle ıslatıp sol elimizle yoğuracağız. Sağ elimizi kullanamıyoruz. Ya çok kolay, çok. Ben eskiden bulgurunu yoğurmazdım. Ben pişirme şeyiydim. Eskiden annem yapardı. Sonra ablam yapardı. Yani köftelik işleri. Her şeyi yaparım mesela. Unu, hamuru yoğurmam. Bulguru yoğurmam. Sonra annem hasta olunca sonra Nurhan yoğururdu. Yapar önüme koyar, hepsini gerisini yaparım. Her neyse şey oldu. Oturarak da bir şey yapamam anam ya. Sonra Nurhan okuldayken mecbur kaldım. Aman dedim, bu muydu kız, ne kolaymış dedim. Sol elde tutmuyor kız insanı. Kız sol el neye yararmış kız? Sanki bir iş yaptım bak hele, tutmuyor, 2 dakika yoğurdum diye. Yok, kullanamıyorum sol eli. Ya bu çok kolay ya. Bundan topalak yapabiliriz, sarımsaklı köfte yapabiliriz, içli köfte yapabiliriz. İçli köfteye ayrıyeten irmik de koyuyoruz. Demek ki o daha mı çok özleştiriyor. Ben aslında bunları da irmik koymayı severim. İrmiğimiz de var ama. Allah şefaat senden ya Resulullah. İkindin dokundu. Nurhan'a sürpriz yemek yapacağım. Hiç ummaz şimdi o topalak yapacağımı. Birazcık un atacağım. Şeyim çokmuş. Bulgurum çok. Kemik haşlandı mı tek sevdiğim yemek topalaktı.
Onun özelliği kemik haşlandı mı nefis olur. Suyu tam kemik suyu. Ne yapayım? Suyu öyle içemiyorum anam. Etin suyunu öyle içemiyorum. Topalak yapınca hiç olmazsa. Arkada o iş bitmez. Santim santim ilerleyebiliyoruz. Vallahi bugün ne kadar yapacaklar bakayım. Anam usta mıyız biz? Sıvacı mıyız? Boyacı mıyız? Ne yapak yani? Şu kadar deli bir saat uğraşıyor. İşte ben de bu oturarak iş yapanlara hayranım. Gücümü hiç veremem. Ha oldu işte bakın. Şimdi bunu ama sıcak bak püf noktası soğuk su. Sıcak su yapmayın. Sıcak su bulguru haşlar. Ben bazen görüyorum mahsus mu yapıyorlar yorum yapasın diye mi? Kaynar suyu döküyorlar üstüne çorba gibi. O bulgur pişiyor zaten o kaynar suyu döktüğünde. Soğuk suyla sakız gibi olur. Aha bak kaç dakika sürdü? 1 dakika sürmedi. Bundan var ya annem derdi maşallah. Yeter ki canın istesin derdi. Canım anam. Yeter ki canın istesin Fatoş'un derdi. Aa bak içli köfte bile olur. Bak 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 bak. Bak bak bak. Ne oldu? Hani çok da bazen büyütüyorlar gözlerinde. Ya 1-2 dakika içli köfte de olur bundan. Ha haydi. Hemen seni kaldırayım. Şu salçayı da kaldırayım da bir tepsi alıvereyim. Hızlı yapmam gerek. Hızlıca yapmam gerek. Pişti, bitti. Sağ elim uyuşuk ya, sol elim de uyuştu. Şöyle. Ama yeter ki yap birinde topalak yine Nurhan aşağıda işi vardı. Ben de canım topalak istedi. Daha elim hiç çalışmıyordu o zaman sağ elim. Bulguru ısladım. Sol elimle de yoğurdum. Ondan sonra şöyle nasıl yaptım kız ben? Şöyle bak ha sağ elimi daha hiç kullanamıyordum. Şöyle tek elimle nasıl güzel okudu. Ha bu şekil. Sonra onları da aldım şöyle. Daha demir vardı ama. İnsan valla böyle yapıp koydum onu. Nurhan gelene kadar 15-20 tane yapmıştım. Şaşırdı. Yeter ki dedi var ya. Çok da güzel okunuyor ezanda. Çok şükür bak. Hızlı vallahi hızlı yapmam gerek. Nurhan gelene ben yemeğimi pişirmem gerek. Nurhan sinirle gitti arkaya. Ben canım istemiyor buraya girmeyi diksiniyorum diyor. Şöyle bakın. Bunun özel dökücüleri var düğünlerde. Hepsi birbiriyle aynı boyda olur.
bunun sarımsaklı köftede yine aynı hamur. Onu da yuvarlıyoruz. Şöyle göbeğine şey yapıyoruz. Çok da severiz. Çok da güzel olur. Ay sarımsaklı köfteye gitti kafam. Vallahi sarımsaklı köfteye başladım. Et suyum. Bir tencere kemikli et suyumuz var. Dün de bir şey yapamadım. Ee, Dedim bugün sabah Demir ne yapacaksın bulguru diyor Nurhan. Dedim topalak yapacağım dedim. Şaşırdı. Çünkü aşağı gidecek kendinin işi var. Morali bozuk şekilde gitti. Ben gitmeyince canı istemiyor. Ama ben de işte elimden dolayı gittiğimizde de şimdi izlemeye de gitsem ev işi şey kalıyor. Bulaşık ne kız? Yemeğimiz kalıyor. Yanında otursam onların mutlular. Ha istemiyor arka tarafa girmeyi. Nurhan zaten çok tiksinen biri. Zaten yani çok hassas. Bir şey laf ederse tiksinmekten. Hani bütün diyor ruhum kirleniyor ben oraya girince diyor. Dedim ne yapak canım yapabildiğiniz kadar yapın dedim. Elbet dedim elim yani bitiremeyeceğiz yani çok zor. Çok zor yani bildiğiniz gibi değil. 3-4 kat bizim sıva yapmamız gerek. Deliği sıvıyoruz ya hiç kapanmıyor. Yarın yine sıvayacaksın aynı yere. Hani yavaş yavaş anca biz uzman delik ki böyle şap şap attık mı tutsun böyle sıyıttırak bir de. Onun için aşağıda. Buyurun. Ne yaptım ben? Ne yapacağız onu? Kahve katacağım. He kahve var herhalde ya. Bekle bir saniye. Ben yedek almışımdır ya. Dur elim kirli. Şuraya bir bak bakalım. Şuraya gel bakalım. Yok mu? Aa şunu görüyor musun? Hadi bakayım bakalım gitti. Arkası. Gördün mü? Ah. Ah. Haydi. Haydi afiyet olsun. Gene de almışım bak. Tutumlu insan hali başka değil mi? Aman bir kahve içiyor bu adam. Bir kahve içiyor. Aldığımın hepsini vermiyorum. Saklıyorum kız. Aman. Kız vallahi bu adam gençliğinde bir tane kahve içmedi kız. Kız 30 yıllık evliliğimizde bir tane kahve içmedi. Hanım yap da karşılıklı içecek demedi. Eve gelmezdi eve. Gece gündüz. Yaşlandı, hasta olduydu. Abba. 24 saat evde tamam gitmesin zaten. Gitmesini de istemiyorum. Kahve. 5 kere mi içiyor? 10 kere mi içiyor? İsmet diyor 3'ten fazla içme diyorum. Ne çay ne kahve hiç gözü yoktu kız. Çok düzgün işi de olmadı zaten. Yok bir hastalık bir şey. Arkadaşlarla kahve açardı, geri kapanırdı, başka bir şey açardık. Ya hiçbir işi yürütemedi kısacası. Sana bedava, öbürüne bedava. Sen tanıdıksın, o tanıdık. Hatta geçenlerde diyor ki, hasta yapacak hali yok da gene arkadaşım biri demiş ki, gel bir şey açalım. Ne demiş ya? Dedim kız anam nereden yapacaksın kız sen? Gençliğinde de yapamadın. Sen nasıl yapacaksın dedim. O işi yapanlar cin gibi dedim. Sen kimseden para almayak dersin.
Yok anam yok dedim. Yok yok yok. Ya zaten yapamaz anam yapamaz. Evden gidemiyor ha. Ağır hapları var işte. Laf ola beri gele. Biri demiş işte iş yapak demiş. Anlamıyorlar yani. Hastalığını anlayamıyorlar tabii. Herkese açıklayamıyorsun son noktasına kadar. İş yapacağım. Bu zamanda iş yapmak için cin gibi olman gerek. Nerede onun kirasını ödeyeceksin, vergisini ödeyeceksin, kaçırmayacaksın. Ona açmak için para lazım bedavaya sanki. İşte kullanacak adam arıyorlar gibime geliyor da. Adamın neyi var emekli maaşından başka? Çöpü yok, çöpü. Çöpü yok. Buyurun anam yardım edin kız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Canımız istedi yapıyor işte vallahi. Yoksa dediğin gibi 100 tane bahane bulurum. Bunlar 2 kişilik iş. Biri dökecek, biri yuvarlayacak. Nurhan diyecek ki niye bu kadar büyük yaptın? O minnacık olacak. Ben de diyeceğim ki kaşığına 3 tane alma da 1 tane al, 2 tane al diyeceğim. Çoğunluğu var ya nohutla aynı. Neredeyse nohuttan çok az bir büyük yaparlar. Bunun özelliği. Meral'cim koca koca yapardı canım canım. Yapardı da kız. Bir bakardık şaşırırdık gittiğimizde. Derdi ki ben dün topalak yaptım. Hani bazen hiçbir şey yapmıyordu ama yapardı. Şaşırtırdı bizi. Dolapta var için derdi. Sonra topalaklar var ya şu kadar şu kadar filan olurdu. Şöyle ya. Ne var derdi. Ne var büyük olsun derdi. Çok da tatlı yapardı. Eli de bir lezzetliydi. Bir lezzetliydi. Bir lezzetliydi. İnanılmayacak derecede lezzetliydi. Meral'in zaten biliyorsunuz sizler de biliyorsunuz. Genç kızlığından beri kısır hastasıydı. Kısırı da meşhurdu. Kaşla göz arasında kısırı yapardı. Kaşla göz arasında kısırı yapardı. Bir yiyen de 50 yıl 40 yıl unutmadı. Kim görse yıllar yıllar sonra karşılaştığımda ay o Meral'in yaptığı kısır nasıl güzeldi. Ay yani zaten biriyle karşılaştığımda tek sordukları Meral'di böyle. Ay Meral nasıl, ne yapıyor? Hiç kimse öldüğüne de çok inanan olmadı. Ay Meral yine öyle güzel mi? Ay Meral yine öyle ojeli mi? Ay yine durmadan makyaj yapıyor mu? Ya gezmeye gitmesine gerek yoktu. Son zamanlarda o kadar değildi ama mesela 1-2 yıl önce, daha 1 yıl öncesine kadar son bir yıl hasta olmuş demek ki. Makyajı yapar, tazeler uykudan kalkar, tazeler 1 saat sonra bir bak sabunlar, elini yüzünü sabunlar, tekrar makyaj yapar, ojeyi siler, tekrar oje sürer. Bu çok meşhurdu. Bütün tanıdık, uzak, yakın, akraba, komşu tek merak ettikleri Meral'dir mesela sordukları, gördükleri zaman. Yine her gün oje 5 kere oje sürüyor mu? Yine 10 kere makyaj yapıyor mu diye böyle. Saçlar yine öyle mi? Güzeldi ya canım benim bir tanem. İşte kısırını görenler hiç unutmazdı. Ya işte bir Meral'in kısırını yemiştik de. Yani 10 yıl geçti unutmadım, 20 yıl geçti unutmadım diyenler. Ya o farklı. Aynı malzemeyi başkası yapsın olmazdı, olmaz. Olmazdı yani. Yokluk zamanlarını düşün. Kız eskiden pazar mı vardı kız? Kız böyle her gün pazar mı vardı? Bir tane pazar vardı. Tam şu yine pazar olan. Damımızda maydanoz, nane, soğan hep olurdu. Annem hep ekerdi. O da ne olacak? Soğanları saplarını kopara kopara böyle güdük gibi olurdu.
Sonra kısır canımız istediğinde hadi dama çıkardık Meral'le. 3-5 maydanoz bulurduk. 3-5 nane, acık soğan bulurduk. Yani yeşillik o kadar az olurdu. Sonra o bir kısır yapardı. Allah'ım ne yediğini bilemezdin. Bilemezdin yani. Ondan sonra her şey anlamsız oldu. Kısır yapmak istemiyorum. Köfte yapmak istemiyorum. Mercimekli köfte annem çok severdi. Bulguru annem de Meral de çok severdi, nurlarda yatsınlar. Ya bir şey yapmak istemiyorsun ya. Yani zaten ablamla annem gittikten sonra bazen diyorlar şunu yap şunu yap. Biz bir sene makarna yedik zaten. Yani yaptığım vloglarda da çok yemek vlogu yoktur yani. Çünkü her gün de hemen hemen makarna yapıyorduk. Bir de mecbur işte iyi ki eşime bakmak zorundayım da sebze falan yaptık ya, yapıyoruz yani mecburen bir de. İşte bakın gördünüz mü bir tanelerim. Adana'dan tüm Türkiye'ye, yurt içindeki ve yurt dışındaki süper ailem. Nasılsınız? Sesimi 7 mahalleden duydular. Sesimi fark ediyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Eskiden konuşamıyordum. Farkında mısınız? Boğuluyordum. Boğazımdan nasıl ameliyat alamadılar, beni başka doktora götürdüler. Boğazımda yıllardır hani her zaman doktora gidiyorum. Hasta oluyorum, boğazım ağrıyor, başım. Ne varmıştı kız? Neydi kız? Faranjit korkunç derecedeymiş. Gargara, hap, şu bu, doktor neler verdi. Bakın sesime artık. Bir şeyin daha sebebi oldu da tabii. Onu da bilenler bilir. Onu kullanmamanın da sebebi, bak sesim artık zil gibi çıkıyor. Sesim artık şey olmuş. Çıkmıyordu yani. Ben bile şaşırıyorum sesime. Bakın. Oluyordum. Konuşmaya başladığım an boğazım öksürmeye başlıyordum. Çıkın gelin. Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Adana'dan Amasya'ya, Fransa'dan Fatsa'ya, Edirne'den Kars'a, Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Kayseri'ye, Bursa'dan Bolu'ya, Balıkesir'den Edremit'e, Manavgat'tan Gebze'ye. Kız ne güzel şehirler buldum ben bugün. Antalya'dan Anamur'a. Nerelerdesiniz bilmiyorum. Bildiklerime de hepinize gönderiyorum. Böyle aniden başlayınca ama beni unuttun demeyin. Bak böyle çıkıyor işte benim ağzımdan. Siz yazın neredeyseniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de biliyorum. Zaten devamlı yazanların mutlaka biliyorum. Unutmuyorum yani. Unutmuyorum asla. Biz bir aileyiz. Almanya, Fransa, Edirne, kız dur bir dakika yabancı ülkeleri sayacaktım. Hollanda, kız bizim Hollanda'daki takipçilerimiz nerede? Hollanda'dan yazıyordu. Almanya, Avusturya, Avustralya, Amerika, Dallas. Dur Yunanistan, Bulgaristan, Rusya neredesiniz? Hindistan. Aha bak bir koca tepsi yaptım. Bir tepsisinde biraz hızlı da yaparım. İnşallah birlikte pişiririz diye düşünüyorum. Bunu biri dökecek, biri de yapacak 5 dakikalık. Aslında bazen çok zor sunurlar bunu. Kız yok önünüze yapın televizyona bakarken
Dünyanın şeyini dökersiniz. Kız ha kaç dakika oldu? Kesmedim etmedim. Suyum nerede? Suyum ağzım yandı. İşte böyle canikolarım. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız? İçli köfte yap diyorlar. Bak içli köfte. İçli köfteyi de bıraktım. Her şeyi de bıraktım. Şöyle bir 5-10 sene önce görseydiniz Fatoş'u. Tepsi tepsi içli köfteler. Ah. İnsan biraz kırılıyor, yıkılıyor, dökülüyor. Beş dakikada 5 dakika yemeği. Demeyin ki bu 5 dakika yemeğe mi? Evet 5 dakika yemeği. 2 kişi olsa biri dökse biri yuvarlasa. Bitti. Bulgur sağlıklı. Et suyu var bir de içinde. Oh ne zararı var? Kim geldi? Bak kız dolmuş kız tepsim. Ama o. Boşluğa da oturmayayım anam Allah muhafaza. Heh, burada doldu. 2 tanesini doldururum. Buradan da. Sever misiniz topalak? Geleneksel topalak. Şöyle 3 tanesinizi eline alıyorsun. Yani dökümü çok kolay. Üçer üçer yuvarlıyoruz. Erzurum'dan Diyarbakır'a, Adıyaman'dan Elazığ'a, Fransa'dan İsviçre'ye. Kız bizim her yerde takipçimiz var. Unutmak istemiyorum. Bazen aklıma geliyor. Siz neredesiniz? Haydi bakalım. Çok değişik yerlerden bekliyorum. Merakla bekliyorum. Hemen size yakından göstereceğim. Evet. Çok uzun olmasın diye onu da hemen yaptım. Aha maşallah ne var? Hemencik nereye gitsem gölge geliyor üstüne. Nereye gitsem gölge geliyor. Harika değil mi? Yeter ki yap demişler. Ah. Şöyle ışığı tam bulmaya çalışıyorum. Topalaklar hazır. Kız çok şükür Rabbime ya değil mi bir tanelerim? Haydi pişirmeye gidelim. Kaçırmayın sakın pişirmeyi. Nasıl pişirilir? Adana topalağı nasıl pişirilir? Meşhur Adana'nın bizim köyün meşhur yemeği. Haydi görüşürüz.